Merhaba, ben Elif. Bugün videonun sonunda sizlerin yeni yıl dileklerini okuyacağım. Hepinize yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Video küçük bir dilek ağacına döndü sayenizde. Hemen videonun sonuna geçmemenizi öneriyorum. Çünkü bugün günlerden Elizabeth Smart. Bu haftaki ikinci videoda yine bir kurtulan, hayatta kalan hakkında olacak. Neden bu konuyu ele alıyorum? Çünkü yılın ilk günleri bulunduğumuz noktayı, nerede olduğumuzu, neler yaşadığımızı ve bunlarla ilgili kararlarımızı gözden geçirmemiz gereken günler. Tabii ki bu benim görüşüm. Bugün bahsedeceğim kişi Elizabeth Smart. Jim Clowes'u araştırırken gördüğüm ve kesinlikle size hikayesini anlatmam gerektiğini düşündüğüm biri oldu. Çünkü Jim Clowes bulunduktan sonra bir program yapılmıştı ve bu programda hayatta kalan birkaç kadın toplanmıştı. Kendi tecrübelerini paylaşıp bir araya gelerek Jamie'ye yalnız olmadığının mesajı veriliyordu. Kimisi 2-3 günlüğüne alıkoyulmuştu. Kimisi aylarca, hatta birisi 9 yıl boyunca özgürlüğünden mahrum bırakılmıştı. Elizabeth Smart aslında sunucuydu ama aynı zamanda hayatta kalanlardan da birisiydi. Eğer merak ediyorsanız 4 saniyeye başlıyoruz. Elizabeth Smart 3 Kasım 1987'de Salt Lake, Utah'ta dünyaya geldi. Annesi Louise ve babası Edward'ın, ki babasının Ed olarak bahsediliyor, ikinci çocuğuydu. 4 erkek ve 2 kız olmak üzere çiftin 6 çocuğu vardı. Elizabeth, Bryant Middle Okulu'na gidiyordu. Sessiz, utangaç bir çocuktu. Müziğe oldukça ilgiliydi, arp çalıyordu. 2002 yılında henüz 14 yaşında bir genç kızdı. Ortaokulunu bitirip liseye başlamayı düşünüyordu. Kendi mezuniyetini düşünüyordu. Ama düşündükleri arasında kesinlikle kaçırılmak yoktu. Kimse kaçırılmayı düşünmez ve kendini buna hazırlayamaz. Elizabeth kız kardeşi 9 yaşındaki Mary Catherine'le aynı odayı paylaşıyordu. 5 Haziran günü aslında oldukça normal bir gündü. Geçmişe dönüp baktığınızda spesifik olarak hatırlayamayacağınız günler vardır. Bu da onlardan birisiydi. Yani öyle olmalıydı. Ama o gece 2 kız kardeş her zaman yaptıkları gibi birlikte yattılar. Elizabeth kız kardeşine kitap okudu. Sabah uyanmaları gerekirken gecenin 1 saati Elizabeth bir adamın sesiyle uyandı. "Boğazında bir bıçak var, sakın sesini çıkarma." Bu sırada ne odaya giren adam ne de Elizabeth bilmiyordu ama 9 yaşındaki Mary Catherine de uyanmıştı. Sadece korktuğu için ses çıkaramıyordu. Evlerine giren bu adam Elizabeth'e "Kalk, benimle geliyorsun" dedi ve evden ayrıldılar. Odadan çıktıkları gibi Mary Catherine anne ve babasının odasına koşuyordu ama henüz ayrılmamışlardı kapının önünden. Bu yüzden az kalsın onlara yakalanıyordu. Hemen yatağına yattı ve beklemeye başladı. Bir süre sonra yatağından kalktı ve anne babasının odasına gidip onları uyandırdı. Ablası Elizabeth'i bir adamın kaçırdığını söyledi annesine. Babası da uyanmıştı ama kabus gördüğünü söylediler. Herkesin aklına başlangıçta bu gelmez mi? Evinize bir adamın girip 6 çocuğunuzdan birisini hemen yanınızdaki odadan kaçırma ihtimalini düşünmezsiniz. Babası küçük kızının korkmaması, içinin rahatlaması için yatağından kalktı ve kontrol edeceğini söyledi. Elizabeth banyoda değildi, odasında değildi. Belki oturma odasındadır diye düşündü. Orada da değildi. Hızlıca her yere bakmaya başladı ve mutfağa geldiğinde pencereyi gördü. Evlerine birisi girmişti. Girmişti ve kızlarından birini, 14 yaşındaki Elizabeth'i kaçırmıştı. Aile hemen polise haber verdi. Aile perspektifinden baktık, şimdi diğer ucuna dönelim. Kaçıran kişi de Salt Lake'te yaşıyordu aslında. Yani aynı şehirdelerdi ama bir şehrin içerisinde birini bulmak gerçekten çok zor olabilir. Adam Elizabeth'i dağlık bir yerde bir koruluğun içine doğru yönlendirdi. Bu sırada Elizabeth orada kurulmuş bir çadırı gördü ve çadırın içinden bir kadın çıktı. Onu alıkoyan ve tüm bu yaşadıklarının yaşattırılmasında rol oynayan ikinci kişiyle tanışmış oldu. Bu kadın Elizabeth'i aldı, çadırın içine soktu ve bir kovanın üzerine oturttu. Onu temizlemeye başlamıştı, temizlemeye çalışıyordu ama Elizabeth bir çocuğun masumiyetiyle bunu istemediğini, yapmasına gerek olmadığını, daha dün yıkandığını söylüyordu. Kadın Elizabeth'in pijamalarını çıkarıp ona bir cübbe giydirmeye çalışıyordu. Elizabeth uzun yalvarıp yakarmalar sonunda kadını ikna etti ve kıyafetlerini kendi başına çıkarıp verdiği cübbeyi giydi. Tüm bu süreç 3-5 cümleyle anlatılıyor ama yaşayan kişi için ne kadar korkunç olduğu tahmin dahi edilemez. Ardından çadıra onu kaçıran adam girdi, o da üzerini değiştirmişti ve Elizabeth'inki gibi bir cübbe giymişti. Adam oturup Elizabeth'e 14 yaşındaki küçük bir çocuğa artık onun karısı olacağını ve bunun tüm gerektirdiklerini yerine getirmesi gerektiğini söylüyordu.
Evliliklerinin gereği olarak yapmaları gereken bir şey vardı. Elizabeth bu aslında birbiriyle evli olan çiftin yanında olduğu 9 ay boyunca her gün cinsel istismara maruz kaldı. Then when he was finished, he got up and he left me alone. And I will never, ever forget how I felt, how broken I felt, how I was beyond all help, all hope, that even if someone did find me, what was the point? I was useless. I was disgusting. I wasn't worth saving at that point. Az önce izlediğiniz kısmı ben de izledim ve bunun hissettirdikleri, söyledikleri beni gerçekten incitti. Aslında ona zarar verenler kirli hissetmesi gerekenlerdi. Dini alet ederek hastalıklı zihinlerinde geçerli bahane bulmaya çalışanlar kendini kötü hissetmeliydi. Kaldığımız yerden devam edelim. Kaçırıldığı gün uyuduktan sonra sabah kalktığında Elizabeth'in ayağına tel bir kablo bağladılar ve bunu da ağaca bağlamışlardı ki kaçamasın. Kaçıranların ismini artık vereyim ama isimlerinin hemen ortaya çıkmadığını bilirsiniz. Adamın adı Brian Mitchell'di ve eşinin adı da Wanda Barzey'di. Brian Mitchell'in Wanda Barzey ile evlenmeden önce 2 evliliği daha olmuştu ve bu evliliklerinden toplam 4 çocuğu vardı. İkinci eşi Debbie ile boşandıkları gün o zamanlar 40 yaşında olan Wanda Barzey ile evlendi. Bu arada boşandığı ikinci eşi Debbie sonradan Brian'ın kendi oğluna, 3 yaşındaki oğluna cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Yine evlendiği 3. kişi olan Wanda'nın kızı da Brian'ın ona 4 yıl boyunca cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Bu arada Wanda'nın önceki evliliğinden 6 çocuğu vardı ve çocuklarıyla arası gerçekten çok kötüydü. Wanda ve Brian Salt Lake şehir merkezinde vaaz veriyorlardı. İnsanları iyilik yapmaya davet ediyorlardı, onlar için dualar ediyorlardı ve para alıyorlardı ama para bekledikleri bir şey değil, yani karşılık beklemeden yaptıkları bir işti bu. Biraz dilencilik gibi. Brian sakallarını uzatmıştı. Beyaz cübbesiyle İsa gibi görünüyordu. Zaten kendisini bir peygamber sandığı için benzemeye çalışması yadırganamaz. Ama burayı bu 2 kaçıran kişinin biyografisine çevirmek istemiyorum. Genel bilgi vermiş olayım bu şekilde. İkisi 1985'te evlenmişlerdi ve bu olay 2002'de yaşandı. Yani hangi noktada bu kadar şeytanileştiler bilinmez. Ama Brian Mitchell kendisini Emmanuel isminde bir peygamber sanıyordu. Kendini böyle ilan etmişti ve Elizabeth'e Deccal ile savaşırken ona yardımcı olacak bakire gelinlerinden ilki olduğunu söyledi. Elizabeth'in kaçırılmasının ertesi günü 6 Haziran'da Elizabeth'in anne ve babası televizyona çıkıp kızlarının geri verilmesi için onu kaçıran kişiye seslendiler. Aile çıkıp kızlarının bulunmasını istediğiyle ilgili açıklama yaptıktan sonra sabah saat 7.30'dan itibaren insanlar arama çalışmalarına katılmak için geldiler. Sabah 10'a kadar 4500 kişi gönüllü olmuştu. Yaşadıkları yerdeki insanlar bu şekilde Elizabeth'i bulmak için bir topluluk olarak kenetlenmişlerdi, bir araya gelmişlerdi. Helikopterle aramalar yapıldı. Tabii ki gönüllüler dışında aile, polis hepsi oradaydı. Her yere bakıldı. Ne yazık ki Elizabeth'ten izi yoktu. Aylar sonra Elizabeth bulunduğunda ortaya çıkan bir şey oldu. Bunu yeri gelmişken dile getireyim. Aslında bu arama çalışmasında Elizabeth onu arayanların sesini duymuştu. Amcasının sesini duymuştu ama Brian ona sessiz olmasını söyledi. Eğer amcası buraya gelirse onu öldürürdü. Eğer ses çıkartırsa Elizabeth'i öldürürdü. Ve Elizabeth de sessiz kaldı. Arama çalışmalarında bulunmamıştı. Çalışmalar devam ediyordu. Polis tarafından ilk bakılan aile bireyleriydi ve Elizabeth'in geniş bir ailesi vardı. Ailedekiler elbette bundan rahatsız oldular. Yani bu çok normal. Onların yalan testine sokulmaları, onlara Elizabeth'in kaçırılmasıyla ilgili sorular sorulması rahatsız etti. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir araştırmaya göre çocuk kaçırılmalarında eğer çocuk kendisi kaçıp gitmediyse %49 ailesindeki biri tarafından, %27 tanıdık biri tarafından ve %24 yabancı biri tarafından kaçırılıyor. Bu yüzden tüm videolarda polis tarafından ailenin sorgulandığını, incelendiğini veya çocuğun kendisinin kaçması üzerinde durulduğundan bahsediyoruz. Çünkü genel bunu yansıtıyor. Tabii ki şu an bulunduğumuz yerden biliyoruz ki Elizabeth bir yabancı tarafından kaçırıldı, ailesi tarafından değil. Ama bu bilinmiyordu. Amcaları, babası, dayısı herkes sorgulandı ve yalan testini geçti. Ailenin bununla bir ilişkisi olmadığı ortadaydı. Birçok kişi incelendi, şüpheli listesine alındı ama asıl şüpheli olarak düşünülense Richard Ritchie oldu.
Polis adamın hayatını inceledi, sabıkası vardı, bir hırsızdı. Richard Ritchie'nin evinde bir arama yapıldı ve Smart ailesinin evinden çalınan şeyler vardı. Polisin teorisi şu yöndeydi. Evde hırsızlık yapıyordu ve bu sırada Elizabeth onu görmüştü. O da tekrar hapse girmek istemediği için kızı kaçırdı. Şimdi şu bir gerçek ki Elizabeth'in kız kardeşi kaçırılma olayına tanıktı ve onunla görüşme yapılmıştı zaten. Yani kaçıran adamın kızı uyandırdığını biliyorken böyle bir teori yersiz geliyor bana. Tabii ki tutuklandığı anda herkes kesin bu adam düşüncesindeydi. Çünkü düşünsenize o ailenin evinde hırsızlık yapmış bir hırsız var elinizde. Ama onu tutukladıkları anda bunun cinsel bir suç olduğu, yani bunun için yapılmış, özellikle Elizabeth'in seçildiği bir suç olduğu da söyleniyordu. Yani bu adamı tutuklarken ve tüm o sorgu sırasında bir nevi adama sen bu kızı kaçırdın, ona zarar verdin, belki öldürdün, pedofilisin kadar diyorsunuz. Bu görüşme sırasında tabii ki ona alenen bunlar söylenmedi ama bu bilgiler halkla paylaşılmış bilgilerdi. Sorguda adam kendini anlatmaya çalışırken polis tarafından ona küfredildi, defalarca aynı soru soruldu. Karşıda sizden belli cevabı isteyen kişiler varken anlatmak zordur. Onların kafasında bir şey vardır ve siz ne anlatırsanız, ne söylerseniz söyleyin aslında pek umurlarında olmaz. Sorgunun sonunda ağlayarak kendini benim yerime koy. Tamam ben bir suçluyum ama ben kimseyi kaçırmadım. Ben o kıza zarar vermedim diyor. Richard Ritchie tutuklandı hırsızlıktan dediğim gibi ve Elizabeth'in kaçırılmasından 2 ay sonra beyin kanamasından öldü. Öldükten sonra karısı bile gelmedi çünkü bu korkunç olayın sorumlusu olduğu düşünülüyordu. Tamam Richard Ritchie masum bir adam değildi. Yok yere de tutuklanmamıştı. Adam hırsızlık yapmıştı. Ama hırsızlıkla 14 yaşında bir kızı kaçırıp ona ne yaptığının bile belli olmadığı açık uçlu bir suçla itham edilmek, özellikle de bu suçta hiçbir suç yokken gerçekten çok acı. Ve gözlerinin yaşını silerken yapmadığını söyleyişi, hayır deyişi hala aklımda. Bu arada polis 9 yaşındaki Mary Catherine'in nasıl kaçıran kişiyi görmemiş olabileceğiyle ilgili yorumlar yapmıştı kendince ve babası da, yani Mary'nin babası da özellikle odasının o anda karanlık olduğunu ve kızının dönüp bakmaya cesaret edemediğini vurguluyordu. Kaçıran adamın sesini duymuştu, koyu saçları olduğunu söylemişti. Elizabeth kaçırıldıktan 2 ay sonra beklenmedik bir şey yaşandı. Başka bir kaçırılma teşebbüsünde bulundu. Bu kez Elizabeth'in kuzeni Olivia'ya yönelikti. Ama Elizabeth'in kaçırılmasından sonra tüm aile evindeki güvenlik sistemlerini arttırmıştı. Elizabeth'in dayısı evin içerisinde bir kırılma sesi duydu ve kızının odasından geliyordu. Hemen oraya gitti, kızını aldı ve polisi aradı. Gelen kişi hareketlenmeyi fark edince hemen kaçtı. Olay yerinde benzerlikler vardı. Cam aynı şekilde kesilmişti. Her iki evde de camın ön tarafında sırt sırta koyulmuş 2 sandalye vardı. Aileler akrabaydı. Polis bunun bir şaka olabileceğini düşündü. Çünkü o anda hala Richard Ritchie olayı gerçekleştiren kişi olarak düşünülüyordu. Şimdi tekrar sahte peygamber ve Elizabeth'e dönelim. Elizabeth'e ulaşabilmek, yani zihnini yıkayabilmeyi kolaylaştırabilmek için ona zorla uyuşturucu ve alkol verildi. Sürekli bu peygamberlik zırvalamalarını anlatıyordu Brian. Elizabeth'i uzun süre aç bıraktılar. Aradan belli bir zaman geçtiğinde artık Elizabeth de bu 2 kişiye katılıp onlar gibi giyinerek halk arasına çıkıyordu. Ama üzerlerinde cübbe vardı ve başını örtmüşlerdi. Yine Ağustos ayında aile ve polis başka bir yöne odaklanmışlarken Brian Salt Lake'ten ayrılmaya karar verdi. New York ya da Boston'a başka bir eyalete gitmeyi düşünüyordu. Bunu araştırmak için üçü kütüphaneye gittiler. Kütüphanedeki görevli üçünü fark ettiğinde bundan şüphelendi. Çünkü Elizabeth'in gözlerine bakmıştı ve polisi aramaya karar verdi. Polis kütüphaneye geldi. Brian üçünü de isimleriyle tanıttı. Eşi ve kızıyla birlikteydi. Polis kadınların yüzlerini açmasını ya da konuşmasını istedi. Ama Brian polise dini gerekçelerle bunları yapamayacaklarını söyleyerek onu caydırdı. Bu sırada Wanda işaretleriyle Elizabeth'i konuşmaması için çoktan uyarmıştı. Aylar geçti ve Eylül ayında kaçırılmasından 3 ay sonra Elizabeth onu kaçıran ve elinde tutan 2 kişiyle birlikte San Diego, Kaliforniya'ya taşındı. Orada da Salt Lake'deki gibi kamp alanlarında yaşıyorlardı. Ailesi geçen aylarda Elizabeth'in unutulmasına asla izin vermedi. Bir web sitesi açtı, hala adının basında tutulmasını sağladı. Ekim ayında kaçırılmasının üzerinden 129 gün geçmişken Elizabeth'in kardeşi o adamın kim olduğunu, sesin sahibini hatırladı.
Evde gelen giden tamircilerin yazıldığı sayfalara bakıyordu ve Emmanuel ismini görmüştü. Hemen babasının yanına gitti ve o gece o adamın sesini duyduğunu söyledi. Emmanuel tanıdıkları bir tamirci değildi. Bir gün Elizabeth'in annesi ve kız kardeşi çarşıda yürürlerken sokakta bu vaaz veren adamı görüp ona biraz para verdiler. Ve adam evlerinde yapılabilecek hiç iş olup olmadığını sormuştu. Bu sayede Elizabeth'in babasının numarasını almıştı ve eve bir tamir işi için çağrılmıştı. Adam geldiği sırada Elizabeth ve Mary Catherine kendi odalarına giriyorlardı ve Emmanuel onları bu sırada görmüştü. 9 yaşındaki kız kardeş bunları anlattı. Polise de bildiklerini söyledi ama kesin olarak anlatmıyordu. Olabilir diyerek bahsediyordu. 9 yaşındaki bir çocuk için elinden geleni fazlasıyla yaptı. Ailenin yardımıyla Emmanuel adındaki tamircinin bir eskizi çizildi. Fakat bu medyaya yansıtılmadı. Çünkü polis bu adamı korkutmak ya da kaçırmak istemiyordu ellerinden. Ama aradan geçen aylarda artık aile ve polis biraz anlaşmazlığa düşmeye başladılar. Çünkü zaman geçtikçe adamın görüntüsü de değişirdi. Tehlike gitgide artıyordu. Kız kardeşinin Ekim ayında hatırladığı adamın eskizi ancak Şubat ayında neredeyse 4 ay sonra medyayla paylaşıldı. Amerika'nın en çok arananları programında gösterildi. Bu eskizin medyayla paylaşılmasıyla tabii ki suçlu çıkıp bu benim demeyecek ama Elizabeth'i kaçıran bu adamın kız kardeşi eskizi gördü ve hemen iletişime geçti. Polisi aradı ve anonim kalmak istiyorum ama bu adamın kim olduğunu biliyorum. Brian David Mitchell dedi. Polis ve aile bu adamı bulması gerektiğini biliyorlardı. Olayın bu kısmında özellikle Elizabeth'in amcası Tom gerçekten ön plana çıktı. Ona söylenenlerle asla yetinmedi ve hayırı bir cevap olarak kabul etmedi. Çıkıp açıklamalar yaptı ve hatta bu adamın yani Brian David Mitchell'in anonim kalmak isteyen kız kardeşini buldu ve ona ulaştı. Telefonla konuştuklarında kadının eşi telefonu açtı ve inkar etmediler. Ne biliyorlarsa söylediler. Eğer bunu yapan kişi Brian ise kızın yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler. Ama bu adamın evini ya da yaşadığı yeri bilmiyorlardı. Bu süre zarfında Brian aslında hırsızlıktan, tam hırsızlık değil de kilisede olay çıkartması ve bir camın kırılmasından tutuklanmıştı. Fakat bir suçlu olarak arandığı bilinmiyordu ve serbest bırakıldığında San Diego'dan ayrılıp tekrar Salt Lake'e dönmeye karar verdi. Üçü birlikte tekrar Salt Lake'e dönüyorlardı. Elizabeth'in kaçırılmasının 278. günüydü ve onu kaçıran bu iki kişi kaçırdığı yere dönmekten korkmamıştı. Otobüse bindiklerinde Elizabeth'in kılığını değiştirmişlerdi. Gri bir peruk takıyordu, güneş gözlüğü ve peçesi vardı. Seni Utah'talarken iki ayrı çift onları gördü ve bu adamla yanındakileri hemen tanıdılar. Polise haber verildi ve polis memurları geldi. Rutin sorular sordular. Adlarını zaten Brian hemen 3 isim bir soyisim olarak söyledi. Elizabeth beni kim sandığınızı biliyorum ama o değilim, karıştırıyorsunuz demeye başlamıştı. Korkuyordu. Polis ona onun Elizabeth Smart olduğunu bildiğini söyledi. Ona kayıp posterini gösterdiler ve bu sayede Elizabeth Smart artık kabul etti. Ben Elizabeth'im dedi. Ve Elizabeth Smart bu anlarla ilgili bir röportajında polisin onu kelepçelediğini söylüyor. Ve ben suçluyum bu yüzden beni kelepçelediler diye düşündüm diyor. 9 ay boyunca ailesinden, çevresinden, özgürlüğünden alıkoyulmuştu ve suçlu olanın o olabileceğini düşünüyordu. Çünkü ne olursa olsun o daha bir çocuktu o anlarda. Aslında muhtemelen inkar ettiği için kaçmaması adına böyle bir şey yapmışlardı. Nedenini tam olarak bilmiyorum ama hiç yaşamaması gereken 9 ayı yaşamış bir çocuktu. İşin mahkeme boyutu da sakız gibi uzatıldıkça uzatıldı zaten. Çünkü Brian'ın akli yeterliliğinin olmadığı ile ilgili şeyler öne sürülmüştü. Ama 2010 yılında ömür boyu hapis cezası aldı Brian David Mitchell. Wanda Barzee ise sadece 15 yıllık bir ceza almıştı ve 2018 yılında hapisten çıktı. Elizabeth Smart'ı anlatma sebebim tüm bu 9 ayın onun hayatını yönlendirmesine izin vermemiş olması. Elizabeth Smart şu an 33 yaşında, bir yazar, tıpkı şu an izlediğiniz video gibi true crime içeriklerinin oluşturulduğu bir programın muhabiri, çocuk güvenliği aktivisti ve 3 çocuk annesi. Yaşadıklarının hayatını şekillendirmemesi, yaşanmamış gibi hayatına devam etmesi mümkün değil. Kim bilir kaç yıl, belki hala bu travmanın etkilerini yaşıyor. Ama bununla ilgili kitabında yazdığı bir sözü var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. 2 tür kurtulan var, ölmeyenler ve yaşayanlar. Her zaman hatırlayacak ve kurban olacak olanlar ve olmayacak olanlar. Devam etmelisin, öğrenmelisin ve iyileşmelisin.
Kızgınlık ve geçmişe bağlılık çok zehirlidir. Hayatını bu sözle şekillendirdi belli ki ve şu an birçok kişiye umut olmaya devam ediyor. Bugünkü videoda anlatacaklarım bu şekildeydi. Şimdi dilekler köşemize geçelim. O zaman başlıyorum en baştan. Kader Akdeniz, yeni yıldan beklentim koronanın bittiği günler ve içimdeki huzurun hep bu şekliyle kalması. Tabii senin kanalının da büyümesi yazmış. Çok teşekkür ederim. Umarım içindeki huzur hep bu şekliyle kalır ve korona en kısa zamanda sona erer. Birkaç kişi daha koronanın bitmesini temenni etmiş. Onları en son hep bir arada okuyayım. Şimdi Yücelhan'ın yorumuna geçelim. Yücelhan zaten bir videoya yorum yapmadıysa ben o videoyu attığımdan şüpheye düşerim gerçekten. Çünkü bütün videolarıma yorum yapıyor. Hazır yeri gelmişken bunun için de çok teşekkür ederim kendisine. Hayvanların işkence görmediği saf ve temiz insanların yılı olsun. Kimse aç kalmasın, insanlık aydınlansın. Sevgi, saygı, ahlak yılı olsun inşallah yazmış. İnşallah Yücelhan. Mustafa Söylemez, yeni yıldan beklentim yok, ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum yazmış. Ölürsek de kime kalmış diyorum sadece. Bunu bilmeyen varsa YouTube'a şu an söylediğimiz şeylerden bir kısmını yazarsanız 12 saniyelik bir video çıkacak karşınıza. Gerçekten çok komik, bence izleyin. Ali Erdoğan yeni yılın başarı ve mutluluk getirmesini temenni etmiş. İnşallah hepimize. Rüya, yeni yıldan beklentim tanıdığım hiç kimsenin hayatımda hayal kırıklığı olarak yer almaması demiş. Yani hepimizin içinden geçenleri bir cümleye dökmüş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir dilek yani. Keşke ben dileseydim. Öykü, yeni yıldan beklentisinin daha huzurlu bir dünya olduğunu söylemiş. İrem Düzyol, yeni yıl dileğim senin çok daha büyük bir kitleye ulaşman ve pandeminin sona ermesi, seviliyorsun yazmış. Sonra da kalp koymuş. Naine Hasan, benim başından beri galiba abonelerimden birisi çünkü onun da yorumlarını sık sık görüyorum. Hatta her videoda görüyorum. Yeni yıldan sana dileğim, umarım en çok istediğin bir dileğin gerçekleşir. Kendim içinse sevdiklerimi almasın, başka hiçbir şey istemiyorum yazmış. İrem Ergin, yeni yıldan beklentim virüsten kurtulmak ve senin bol bol yeni video atman. Videolarını dört gözle bekliyorum yazmış. Çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda virüsten kurtuluruz ve ben de bol bol video atarım. Başka bir arkadaşımız şöyle yazmış. Yeni yıldan beklentilerim düzgün bir lise kazanmak. Umarım videoda okursun, seviliyorsun yazmış. Bununla ilgili şunu söyleyesim var çok fazla. Ben bu videolara 18 yaş sınırı koyuyorum arkadaşlar. Ama neyse, çok teşekkür ederim yine de. Umarım düzgün bir lise kazanırsın. Hedeflerini hep yüksek tut. Beyzanur Bilgin, yeni yıldan beklentim ilk olarak pandeminin bitmesi ve liseye yeni geçtiğim için uyum sağlayabilmek isterdim yazmış. Teşekkür ederim ayrıca benimle ilgili dileği için de. Umarım en kısa zamanda pandemi sona erer ve liseye yeni geçtiğin için herkes senin gibi liseye yeni geçmiş olacak. Bir arada olduğunuzda eminim çok kısa zamanda uyum sağlayacaksın. Yanlış hatırlamıyorsam bunu cevap olarak yazmıştım zaten ama neyse, tekrar dile getirmiş oldum. Büşra Cangaroğlu, yeni yıldan beklentim sessiz dostlarımızda daha fazla ses olabilmek. Onlar hayvan deyip hocanlara türlü türlü işkenceleri yapmaya kesmeleri sanırım en çok istediğim şey. Doğru söze ne denir? Umarım istediğin gibi olur. Sima, yeni yıldan tek beklentim koronanın son bulması, kalabalıklara karışmak yazmış. Yani benim de gerçekten. Unknown ID de yeni yıldan dileğim daha iyi bir dünya, kaostan uzak bir hayat, sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyor hepimiz için. Biz de sana diliyoruz. Ben herkes adına konuşmuş olayım. Umarım hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olur. Marilyn Monroe nickname'li bir arkadaşımız da yeni yıldan dileğinin Cerrahpaşa İngilizce Tıp ya da Hacettepe İngilizce Tıp kazanmak olduğunu söylemiş. Umarım bunu gerçekleştirirsin gerçekten. Ben okuduğumda çok mutlu oldum. Önümüzdeki yıl umarım tekrar çektiğim bir videonun altına kazandığını yazmak nasip olur. Ve son olarak Gülşah Kaya Oğuz da koronanın bitmesini istediğini söylemiş. Umarım en kısa zamanda hastalıklar son bulur. Umarım yeni yıldan tüm dilekleriniz gerçekleşir. Hepimizin dilekleri gerçekleşir. Kendinize iyi bakın. Yazdığınız yorumlar için tekrar çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.